Herkese merhaba. Bugün salepsiz, sağlıklı bir dondurma yapıyoruz. Hemen başlayalım. Ocağıma geniş bir tencere aldım. Sudan geçirdim. Şu an ıslak. Şu suyu da dökeyim hatta. Bu dibini tutmaması için az da olsa önlüyor dibini tutmasını. İçine 1,5 litre süt ekliyorum. Ocağımı yakıyorum. Sütüm kaynayana kadar pişiriyorum. Dibini tutmaması gerekiyor. Ara ara karıştırıyorum. Dibini tutarsa hiç karıştırmadan pişirirseniz kaynadığı zaman tekrar tencereyi değiştirin. Yeni bir tencere kullanın. Hemen başlayalım. Sütüm kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra 30-35 dakika pişecek. Üzerinde kaymaklar birikiyor. Onları alacağım böyle. Birkaç dakika aralıklarla kontrol edip üzerindeki kaymakları alıyorum. Ara ara da dipten şöyle yokluyorum. Tutmaması için dibine. Kaynatma süresinin sonuna geldik. Ocağımı kapatıyorum. Kaymakları içine gönderiyorum. Şöyle bir el blenderı kullanıyorum. Kaymaklar içinde bir erisin. Sütümün soğumasını bekledim. Salepli bir dondurma yapacaksanız bu noktada salebi atıp birkaç dakika kaynatarak soğumasını hiç beklemeden dondurmanızı hazırlayabilirsiniz. Şimdi içine bir çay kaşığı vanilya özütü ekliyorum. Ve şöyle 3,5 yemek kaşığı dolu dolu Hindistan cevizi süt tozu, 5 yumurta sarısı. Ocağımı yakıyorum ve 80 dereceyi görünce ocağı kapatıyorum. Bu şekilde koyulaştığı zaman daha fazla koyulaşmasını beklemeden ocağımızı kapatabilirsiniz. Kaynamaması gerekiyor. Yumurtalar pişebilir kaynarsa. Kaynatmadan koyulaşınca hemen alabilirsiniz. 1 dereceniz yoksa bile. Dondurmam soğudu. Kıvam bu şekilde. Bal ekliyorum içine. Şöyle bir miktar. Her zaman kontrollü ekleyin balı. Ham bal kullanıyorum. Yani işlenmemiş oluyor. Daha sağlıklı diğerine göre. Şimdi buzluğa gönderiyorum. Birkaç saat sonunda. Çok az katılaşacak böyle. Sonra devam edeceğiz. 1,5 saat oluyor. Buzlukta bekleyeli. 1 saat sonunda kontrol edin. Çünkü buzluk performansları farklılık gösterebilir. Çok buzlanmaması gerekiyor. Gerçi buzlanmıyor dondurma. Çok donmaması gerekiyor. Çünkü blender bozar. 1,5 saat sonunda çıkardım. Dondurmam buz tuttu. Daha doğrusu buz tutmadı. Buzlanmıyor zaten ama donmak üzere. Siz 1 saat sonunda kontrol edin. Çünkü buzluk performansları farklılık gösterebilir. Çok donmasın. Donunca blender'ı zorlayacak ve blender bozulacak. Hepsini streçledim. Buzluğa gönderiyorum. Donduktan sonra dondurmamız hazır. Afiyet olsun. Bu arada her zaman açıklamalar kısmına bir göz atın. Çünkü oraya püf noktalarını yazıyorum. Videoda söylemediklerimi. Bazen videoyu uzatmamak için hızlı geçiyorum bir şeyleri. Her zaman tariflerin altında yazan açıklamalar kısmına göz atın lütfen. Hoşça kalın.